Cansuyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Geçen hafta sizlere orkidenin dalından çoğaltılıp çoğaltılmayacağını ve orkide keyki almayı ve orkidenin tohumdan nasıl çoğaltılacağını anlattım. Bugün ise sizlere orkidenin yapraktan ve kökten çoğaltılıp çoğaltılamayacağını anlatacağım ve bunlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bugünkü videomda çok faydalı bilgiler bulacağınızı düşünüyorum. Onun için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Geçenlerde bir video denk geldim. Videoda orkidenin yapraktan çoğaltıldığını, yaprağın kök saldığını, sonra yapraktan orkide dal verdiğini, yeni bir orkideler çıkarttığını gösteriyordu. Onun için bu konuyu özellikle işlemek istiyorum. Ya arkadaşlar, bakın bazı bitkiler, mesela hoya, ben hoyalarla ilgileniyorum. Hoya bitkisi yapraktan çoğaltılabilir. Ama orkide bitkisinin yapraktan çoğaltılması gibi, buralardan kök çıkması gibi bir ihtimal yok. Orkidenin genetiğinde böyle bir şey yok. Sapından böyle çiçek dalı verecekken bu sapından keyki vermesi, yani şöyle bir saptan keyki, kuru bir saptan keyki vermesi genetiğinde olmadığı gibi böyle bir yapraktan da kök vermesi ve çoğaltılması genetiğinde yok. Hangisini şey yaparsanız şey yapın. Bunlara bakın, 100 tane koyun. Bunların 100'ü de neyin içerisine koyarsanız koyun. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Bunlar kesinlikle kuruyacaktır ve çürüyecektir. Böyle bir şey yok yani. Yine tekrar ediyorum. Ama buralarda küçük cake şeklinde, böyle dal şeklinde değil de, yani çiçek dalı şeklinde değil de cake şeklinde küçük şeyler olursa binde bir ihtimal, o da binde bir ihtimal çoğalır. Ya arkadaşlar, birçok kez denemişsinizdir. Kökü bitmiş orkideler, mesela benim videolarımda da görürsünüz. Kökü bitmiş orkidenin tamamıyla kökü bitiyor. Orkide tamamıyla kökü bitmişken dahi suyun içerisine koyuyorsunuz veyahut da değişik kürler yapıyorsunuz, veriyorsunuz. Ya kök çıkartması çok uzun zaman alıyor. Bakın, yaprağı var, sap var. Sadece kök yok. Kök çıkartması bile çok uzun zaman alıyor. İnsanları gerçekten boş zamanlarla şey yapıyorlar. Ama eğlenmek için bakıyorsanız ayrı bir mesele. Fakat deneyin, boşuna denemiş olacaksınız. İki, geçen bir yerde de gördüm. Ya kökten adam şey aldığını gösteriyor. Yani kökten keyki çıkardığını gösteriyor. Ya arkadaşlar, dediğim gibi bakın, orkidenin genetiğinde yapraktan kök çıkma gibi bir şey yok. Bir ihtimal saptan kök çıkabilir. Bir ihtimal keyki alabilirsiniz. O da dediğim gibi sadece eğer cinsi müsaitse ve buradan birazcık keyki çıktıysa, şey dalı değil yani, çiçek dalı değil, keyki çıktıysa alabilirsiniz. Ama orkidenin genetiğinde böyle bir şey yok. Yosunun içerisine koyuyor kökü. Ondan sonra güya bir ay sonra, 2 ay sonra çıkartıyor. Üzerine değişik şeyler döküyor. Ve arkasından da keyki veriyor. Yani genetiğinde böyle bir şey bunun yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Yani bundan bir keyik almışsınız. Yani yalanı söylemek adına diyorum. Da şöyle güzel bir tane yaprak çıkartmışsınız. Keyki çıkartacağınızı iddia etmişsiniz. Kesinlikle arada fark yok. Bir diğer bir şey de, bakın yine gördüğüm bir şey söylüyorum. Bakın, adam orkideyi almış. Tamamıyla kurumuş. Bakın şurası, görüyor musunuz? Bakın şu bölgesi tamamıyla kurumuş. Tamamıyla kurumuş bu bölgesi. Kupkuru. Ya ölmüş bir şey tekrar canlanması mümkün mü? Bir canlılık eser olacak. Bir canlılık emmaresi olacak. Yeşil olacak. Yani böyle bir hayat emmaresi olacak ki tekrar canlanacak. Ölmüş bir şey, siz tamamıyla kurumuş, içinde suyu çekilmiş bir orkideyi ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz hani hikayelerde var ya, bu hayat suyu getirin. Bu hayat suyunu bunun içerisine, üstüne dökün. Yine de çıkmaz.
yine de çıkmaz, yine de çıkmaz. Yapraktan keyki çıkartma, kökten keyki alma, dalından 3-4 tane adam, bir tane değil yani, böyle bundan 100 tane dikseniz bir tanesinin cinsi, hadi diyelim şey etti, hadi bir tane keyki aldınız. Adam 4 tane 5 taneyi koyuyor, 4'ünün 5'inden de keyki çıkartıyor. Bu mümkün değil arkadaşlar. Bunlarla zaman harcamamanızı tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Önümüzdeki haftada yine güzel bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın ve orkidelerinizle birlikte kalın.